Bir erkeğin sizi arzulamaktan adeta çıldırdığı bir kadın haline gelmek ister misiniz? Bazı kadınlar neden istedikleri en iyi erkeğe kolayca ulaşırken siz neden en kötüsüyle birlikte olduğunuzu da bu videoda anlayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle karşı konulamaz kadınların bazı özelliklerini bilmek ve bunları uygulamak gerekiyor. Bunlar erkekleri ikna etmek için yapılan davranışlar da değildir arkadaşlar. Karşı konulamaz kadınların erkekleri ikna etmeye çalışmadan nasıl bu kadar büyüleyici gözüktüklerini 8 madde başlığında anlatacağım. Her madde birbirine bağlı ve hassas olduğu için not almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Anlattığım maddelerde eksikleriniz varsa eğer bu konuda çalışmalar yaptığınızda ne kadar büyüleyici hale geldiğinize inanamayacaksınız. Videonun kalanını izlemeden önce size göre erkeklerin arzuladığı kadınların aklınıza gelen özelliklerini yorum kısmına yazın ve videoyu izledikten sonra ne kadar isabetli bir yorum yaptığınızı ölçün. Şimdi geçelim erkekleri arzudan çıldırtan 8 davranışa. 1. Ona kendisini erkek gibi hissettirmek. Erkekler ihtiyaç duyulmayı son derece önemli bulur arkadaşlar. Kendi değerinizi korurken ona muhtaç olmadan ihtiyaç duyabildiğinizi gösterebiliyorsanız sizden daha değerli bir kadın görmediklerine kesinlikle inanacaklardır. Size önceki videolarımda erkeklere yardım teklif eden kadınların ne kadar itici hale geldiklerinden bahsetmiştim. Erkekler doğasal olarak yardım etmeyi güç simgesi olarak gördükleri için onlardan yardım istemeniz son derece önemlidir. Bu onlara muhtaç olacağınız bir yardım isteme değildir. Siz çok değerlisiniz ve erkek de sizin yanınızda kendisini değerli hissetmelidir. Her şeyi kendiniz yapmak yerine onun bir şeyleri çözmesi için onu desteklerseniz eğer sizi arzulaması çok kolay hale gelecektir. İleriki maddelerde bu maddenin tamamlayıcı unsurlarını da anlatacağım için tek başına erkek gibi hissettirmek elbette yeterli olmayacaktır. Geçelim bir sonraki maddeye. 2. Erkeğin özlemesine ortam hazırlamak ve onu kontrol etmeye çalışmadan alan ve zaman tanımak. Daha ilişkinin başında her şeyi doyasıya yaşamaya çalışmak, ilişkinin yakın zamanda biteceğini gösteren en önemli işarettir arkadaşlar. Baştan itibaren kontrolsüzce davranmak, ilişkideki hızı erkeğe bırakmak demektir. Bir erkeğe tüm kontrolü verdiğinizde size saygı duymayacağını zamanla göreceksiniz. Başlangıçta heyecan verici gözükse de bu sadece bir heves olacak ve asla istediğiniz bir ilişki yaşanmayacaktır. Arzulanan bir kadın olmak istiyorsanız eğer, onun sizi özlemesi için ortam oluşturun ve sürekli konuşup buluşmayın. Bunları hiç yapmayın demiyorum elbette ama sabahlara kadar telefonda konuşmak, her istediğinde buluşmak gibi birçok şey bağlayıcı gibi gözükürken çoğu zaman bitişi hızlandırıyor arkadaşlar. Yoğun yaşanan bir ilişkide erkek sıkılmaya başladığında bu kez kadın kontrolcü davranmaya başlıyor ve eski ilgiyi bekliyor. Gelmediğinde de tartışmalar hararetleniyor. Bu yüzden erkeğe sizi özlemesi için alan ve zaman tanımanız sizi arzulamasını ve hislerinin kalıcı olmasını sağlayacaktır. 3. Gizemli ve tahmin edilemez olmak fakat şüphe uyandırmamak. Gizemli olmak demek her şeyi erkekten saklamak demek değildir arkadaşlar. Tahmin edilemez olmakla şüphe uyandırmak birbirinden çok farklıdır. Kadın doğası her şeyi paylaşmak ve çözüme ulaştırmak için açık olmak konusunda son derece hassastır. Fakat erkekler öngörülemezliği sevdikleri için bu konularda hobiler edinirler. Ormanda ava çıkan erkek aslında o öngörülemezliği seviyordur. Futbol müsabakasında sonucun ne olacağını eğer biliyorsa o maçı izlemek istemeyecektir. Duygularını çok fazla söyleyen ya da şüpheli davranan kadınlar erkek doğasında çekici gözükmeyeceklerdir. İlişkinin heyecanını koruyan bir kadın ilişkiyi erkeğin kontrolüne bırakmayacaktır. Erkeğin her istediğini yapmayacak, her şeye de hayır demeyecektir. Bu davranışların hepsi aslında dengeli bir şekilde davranmaktan geçiyor arkadaşlar. Erkek gün içinde ne yapacağınızı sabahtan itibaren biliyorsa eğer ilgisini çekmemeye başlarsınız. Sürekli arayan, mesaj atan ve onun bir şeyler yapmasına engel olan biri olursanız hazırcılığa alışacaktır ve ilişkideki her şey göreviniz haline gelecektir. Bu videoda anlattığım her şey sizi bu yüklerden kurtaracak ve arzulanan bir kadına çevirecektir. Gizemli olmakla şüpheli davranmak arasındaki farkı bilmiyorsanız bu konuda hazırladığım diğer videoyu izleyebilirsiniz. Geçelim diğer maddemize. 4. Kendinize güvenmek ama onunla güç savaşına girmemek. Dikkat ediyorsanız hep uygulamada karıştırılan ve ilişkiyi daha kötü hale getiren maddelerden bahsediyorum. Uzman görüntüsündeki birçok insan sizi erkeklerle güç savaşına girmeye yönelik dolduruşa getirdiği için bunun normal olduğunu zannedebilirsiniz. Ama erkekler savaştıkları kadınları yenmek için kendilerini programlıyorlar.
Bir erkeği yenmek istiyorsanız onunla hiçbir şekilde savaşa girmemelisiniz arkadaşlar. Sizi savaşa çekemeyeceğini bilen bir erkek size saygı duyacaktır. Özellikle sizi sinirlendirmeye çalışan erkeklere bakın arkadaşlar. Eğer sizi sinir edemeyeceklerini anlarlarsa, aynı zamanda değerinizi de korursanız bu konuda, o zaman size saygı duyacaklardır. Her şeyi kendisi yapan ve erkeğe asla ihtiyaç duymadığını göstermeye çalışan kadınlara bir bakın. İşlerinde son derece başarılı olsalar da erkeklerle olan ilişkileri asla güzel gitmez. Arzulanan kadınlarsa güç savaşına girmeye lüzum görmezler. Kendilerine güvenirler ve nerede duracaklarını gayet iyi bilirler. 5. Seksilikle şık olmayı birbirine karıştırmamak. İlişkide başarısız kadınların uygulaması genelde erkeklere seksi gözüktüklerinde değerli olacaklarını ve arzulanacaklarını zannetmeleridir arkadaşlar. Seksiliğini çok fazla ön plana çıkarmaya çalışan bir kadın, erkeğin cinsel dürtülerini daha fazla uyandırsa da asla gerçek bir bağlayıcılık oluşturamayacaktır. Dünya çapında yaptığım yüzlerce ilişki danışmanlığında seksiliğini ön plana çıkaran kadınların daha başarısız olduklarını gördüm arkadaşlar. Nedeni ise cinsel çağrışımın çok olduğu bir ilişkide davranışsal olarak erkeğin tanıma isteğine geçmesinin zor olmasıdır. Bu yüzden şıklık çok önemlidir ama asıl sergilenmesi gereken davranışsal yöndür. 6. Mantık ve zekayı etkili kullanmak. En çok karıştırılan konulardan biri duyguları erkeğe çok yansıtınca çok seveceği inancıdır. Doğal olduğunu düşünen birçok kadın aslında ilişkide heyecan bırakmadığını fark edemiyor. Erkeğe olan tüm duygularını açık açık söyleyen ve karşılığında da erkeğin tüm duygularını soran kadınlar erkekten onay beklediklerini net bir şekilde göstermiş olurlar. Daha baştan itibaren erkekten onay bekleyen bir kadın tüm çekiciliğini yitirir. Çünkü diğer sıradan kadınlardan bir farkı kalmamış olur. Bu yüzden mantıksal yönünü ve zekasını etkili şekilde kullanan kadınlar diğer kadınlardan çok daha başarılı ilişkiler yaşıyorlar arkadaşlar. Eğer duygusal yön çok fazla ön plana çıkarılıyorsa bilin ki mantık ve zeka devre dışı bırakılıyor demektir. Erkeğin kendisine karşı duygularını öğrenemediğinde sürekli sinirlenen ve sürekli bir karşılık bekleyen kadınlar erkeklerin arzulamasını sağlayamazlar arkadaşlar. Çünkü erkekler zorlamayla devam ettikleri duygusal bir ilişkide heyecanlarını kaybederler. 7. Fiziksel görüntü ve bakıma önem vermek. İlişkilerde çoğu kadının düştüğü en büyük hata ilk başlarda fiziksel görüntü ve bakıma önem vermenin lüzumlu olduğudur. Erkekler hayatlarındaki kadının her zaman bakımlı olmasını isterler. İlişkiniz uzun zamandır devam ediyor ya da evlisiniz diye görünümünüzü ihmal etmeniz aynı zamanda kendinize saygı duymadığınızı gösterir. Başlarda onu etkilemek için her şeyi yaptığınız halde artık onun karşısına kötü bir durumda çıkarsanız size karşı olan heyecanı kaybolmaya başlayacaktır arkadaşlar. Dışarıda son derece bakımlı ama onun yanında bakımsız davranmanız size olan ilgisini kaybetmesine yol açacaktır. Tabii ki burada şu durum da var. Sadece fiziksel görüntü ve bakımla ilişkide dikkat çekici davranmaktan bahsetmiyorum. Davranışsal olarak desteklenmediğinde fiziksel görüntünün etkisi de çok sınırlı olacaktır. 8. Kadınsı yumuşaklıktan vazgeçmeden kaybetmekten korkmadığınızı göstermek. Özellikle büyük saygısızlıkları kabul etmeyen bir kadın erkeğin kendisine saygı duymasını sağlar. Saygısızlığı kabul etmemek, ortalığı dağıtmak ve öfke krizlerine girmek değildir. Baştaki maddelerde dediğim gibi erkeğin başlattığı savaşa ortak olmayan bir kadın yenilemez ve arzu edilen bir kadına dönüşecektir. Saygısızlığa karşı yapılanın aynısını uygulamak demek bir kişinin kendisine saygı duymadığını gösterir. Erkeğin pişmanlığını görmek isteyen bir kadın erkeğin yaptığı hataları tekrar etmeyecek ve kadınsı yumuşaklığından taviz vermeyecektir. Gerekiyorsa da ondan vazgeçebilecektir. Bu videonun da sonuna geldik güzel arkadaşlar. Sizce erkeklerin arzusunu arttıran başka ne tür davranışlar var? Yorum kısmında sizlerden bekliyorum. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.